Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimize şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Modelimiz oldukça güzel ve kolay, ajurlu bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle kısa bir lastiğimi hazırladım. Bunun üzerine şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Bu model için ilmek sayımız 3 ve 3'ün katları. Artı 2 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Şöyle göstereyim. İlmeklerimizi bu şekilde ayarlıyoruz. Sonuna 2 ilmek ekliyoruz. 3 ve 3'ün katları artı 2. Şimdi modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde. Evet. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. İlmek sayımızda dediğim gibi 3 ve 3'ün katları artı 2 ekliyoruz. En son olarak 2 ilmek ekliyoruz. Evet, birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters olarak ördüm ilmeklerimi. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Şu şekilde devamındaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmek çıkardım. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Buraya kadar bir model. Bir kez artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğimi de düz ördüm tekrar. Şöyle. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Son kez kuruyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimin ikisini bir aldım ve düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamdaki ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıra ön yüzünde yaptığımız işlemi arka yüzünde de aynısını yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Devamındaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Ve bu artırma yaptığımız ilmeği de düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bu artırma yaptığım ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüzünde artırma yaptığım ilmeğimi arka yüzünde düz ördüm. Bir ilmek artırdım. 2 ilmeğin ikisini bir düz ördüm. Bu ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Aynı şekilde devam ediyoruz. Üçüncü sırada nasıl yaptıysak dördüncü sıra arka yüzünde de aynı işlemleri yapıyoruz. Evet. Son ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm.
Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam edecek. 4 sıranın tekrarından oluşan harika bir model. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Şöyle kullanışlı bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Evet, modelimizi bir kez daha kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ben bu kısa anlatım yapacağım parçaya bir ters bir düz lastik yaptım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine uygulayabilirsiniz bu modeli. Bir de tekstil tipi lastikle denedim. Onu da göstereceğim size. Hangisi hoşunuza giderse. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir kez artırma yaptım. Şöyle doladım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Aynı tekrar ediyoruz. Önce bir artırma yapalım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi düz örerek tek ilmeğe düşürelim. Devamındaki ilmeğimizi de düz örelim. Bir artırma, iki ilmeği topladım. Düz olarak ördüm. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve güzel bir model. Sıra sonunda artırma yapmadan kenar ilmeğimi örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. İkisini bir tek ilmeğe düşürdüm. Bu ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Devamında bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sırada ne yaptıysak aynı şekilde dördüncü sırada yaparak devam ediyoruz. Şöyle. Yazlık örgülerinizde de kullanabileceğiniz ajurlu güzel bir model. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. 4 sıradan tamamlanıyor modelimiz. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Tabii biz iki kez kurduk. Çok anlaşılmıyor ama model ilerledikçe kendini gösteren harika bir model. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim hemen size. Bunu da bakın daha önce yaptım. Bunu da tekstil tipi lastik uyguladım bu daha önce yaptığım parçada. Bu lastiğin de anlatımlı videosu var kanalımda. İsterseniz bakabilirsiniz. Bunu da bir ters bir düz lastikle yaptık beraber yaptığımızı. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde siz de başlarsınız. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Modelin arka yüzünde göstereyim.
Arka yüzü de böyle arkadaşlar. Yakadan başlama örgülerinizde de bu şekilde bir görüntü elde edersiniz. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgüsünde, çocuk örgüsünde, her türlü örgüde uygulayabilirsiniz bu modeli. Yazlık örgülerinizde de ona uygun ip kullanırsanız koton ip, merserize ip kullanarak harika örgüler yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.